Merhabalar, ben Huri ve Tek Mutfak'ta mutfağıma hoş geldiniz. Evde rendeniz varsa bu lezzetli turtayı mutlaka yapın. Gerçekten çok basit ve hızlı bir tarif. Tarifimize hemen geçelim. 4 adet yıkanmış kırmızı elmam var. Kabuklarını soyarak temizliyorum. Elmaları 4'e bölerek iç kısmındaki çekirdek kısımlarını temizleyelim. Evet, elmalarım artık hazır. Hızlı bir şekilde rendeleyelim. Rendelenmiş elmaları geniş bir tavanın içine alalım. Ocağın büyük gözünü alarak yüksek ateşte sulandırmadan elmaları pişirmeye bırakalım. 1 su bardağı toz şeker ekleyelim, karıştıralım. Evet, 1 su bardağına yakın çekilmiş ceviz kullanıyorum. Bir miktar da tarçın. Karıştıralım. Altını kapatarak soğumaya bırakalım. Evet, turta için pudra şekeri lazım. Makinem var. Toz şekeri içine alarak pudra şekeri halinde çekiyorum. Evet, evde makineniz varsa pudra şekerlerini kendiniz de yapabilirsiniz gördüğünüz gibi. ...150 gram tereyağı, 1 adet tam yumurta, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı yoğurt, 1 çay bardağı pudra şekeri, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu. Tüm malzemeyi elimizle yoğurarak homojen hale getirelim. 4-4,5 su bardağına yakın un kullandım. Azar azar ekleyerek yumuşak, ele yapışmayan bir hamur hazırlayalım. Hamuru yoğurduktan sonra üzeri için portakal büyüklüğünde bir parçayı kenara ayıralım. Üzerine bolca un serperek katı hale getirelim. Videomu izlerken buraya kadar geldiyseniz yorum kısmına herhangi bir emoji bırakırsanız bana destek olmak için sevinirim. Evet, hamuru buzdolabı poşetine alarak düz hale getirelim ve buzluğa kaldıralım. Kalan hamuru da tepsimizin ebatına göre küçük bir merdane yardımıyla açalım.
Dilerseniz dikdörtgen, dilerseniz de yuvarlak kalıpta pişirebilirsiniz. Evet, ben yuvarlak kalıbı almayı tercih ettim daha sonradan. Kenarlarından taşırarak tepsiye elimle yerleştiriyorum. Hazırladığım ve soğuttuğum elmalı iç harcı her tarafına gelecek şekilde bir spatula yardımıyla yayarak düzeltelim. Buzluktan çıkardığımız hamuru küçük parçalar halinde rendeleyelim. Evet, rendenin büyük kısmı ile hamuru parçalar halinde rendeliyorum. Her tarafına eşit bir şekilde yayalım. Evet, son hamurumu da hızlı bir şekilde rendeliyorum. Evet, turtam artık fırına girmeye hazır, gördüğünüz gibi. Önceden ısınmış 170 dereceli fanlı fırında üzeri hafif bir şekilde pembeleşene kadar pişirmeye bırakalım. Evet, turtam pişti, hemen fırından çıkartıyorum. Üzerine dilerseniz pudra şekeri serpebilirsiniz benim gibi. Evet, pudra şekeri serptikten sonra kendi halinde ılımaya bırakalım. Evet, kalıptan tahtaya alıyorum ve kareler halinde dilimleyerek servise hazırlıyorum. Bol malzemeli, kıyır kıyır, gerçekten çok lezzetli bir tarif. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Evet, yanında çay, kahve, meyve suyuyla nefis oluyor. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız. Afiyet şifa olsun herkese.